Çikolata mı, elma mı? Şimdi bu sorunun cevabına birazdan geleceğiz ama öncesinde gelin birkaç tane fotoğrafa bakalım. Dağınık bir dolap, raflara rastgele konulmuş kıyafetler, neyin nerede olduğu belli olmayan bir çalışma masası, sağa sola atılmış yıkanmış kıyafetler, bulaşık, tabak, çatal, kaşıklar, birbirine karışmış koca bir çanta dolusu makyaj malzemeleri. İnsanın içi bunalıyor. Bir de perde çekilikse ve güneş de içeriye girmiyorsa yani bilmiyorum ama o odada kimse durmak istemez sanırım. Şimdi bunlara geri dönecek olursak. Az önceki görüntülere baktığımızda böyle o görüntülere kendini yakın hissedenler. Ya bu bir yerden tanıdık geliyor ama diye böyle düşünen insanlar genellikle çikolatayı seçerken böyle daha değerli toplu olan, daha böyle düzenli olan insanlar genellikle elmayı seçiyor. Bunu ben demiyorum. Minnesota Üniversitesi'nden Kathleen ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada dağınık bir odada olmanın sağlıksız atıştırmayı seçme olasılığını 2 kat arttırdığını bulmuşlar. Çalışmada elde edilen başka sonuçlara birazdan geleceğiz. Ama bu çalışmada çıkan bulguyu destekler nitelikte Lenny ve arkadaşlarının çalışması da bize aynı şeyi söylüyor. Yani dağınıklık içerisindeyken, odamız dağınıkken, evimiz dağınıkken bizim beslenme biçimimiz birazcık daha sağlıksız olana doğru kaymaya başlıyor. Aslında yani odalarımızın dağınık olması, düzensiz olması sadece bizi böyle bir görsel rahatsızlık şeklinde etkilemiyor. Aslında bizi çok daha fazla şeylerle birlikte olumsuz etkileyebiliyor. Şimdi bunu nereden biliyoruz? Yapılan bir çalışmada ilk olarak sürekli dağınık olan bir yer bizde olumsuz duyguları tetikliyor ve hafif düzeyde bir savaş veya kaç tepkisini harekete geçiriyor. Bu sebeple vücudumuzun homeostazisi dengeyi kurmaya çalışıyor. Ve diğer yandan bizlerin genel gündelik iyi oluş hali düşmeye başlıyor. Bunu da Roster ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada görüyoruz. Stres artıyor, üretkenliğimiz azalıyor ve sağlıksız alışkanlıklarımız pekişiyor. Örneğin 2009 yılında yapılan bir diğer çalışmada ev ortamı dağınık olan kadınların dağınık olmayan kadınlara göre yüksek düzeyde kortizol hormonu ve buna bağlı olaraktan daha yüksek depresif ruh seviyelerine sahip olduğu görülmüş. Şimdi buraya daha birçok sayısız çalışma ekleyebiliriz. Lakin her şeyde olduğu gibi dağınıklığın da iyi yanları yok değil. Örneğin videonun başında göstermiş olduğum bir çalışmada çikolatayı seçen kişiler vardı. Şimdi onları gülümsetecek bir haber, dağınık olanların daha yaratıcı olduğu, olaylara yeni bir şekilde bakma ve normlardan kopmaya iterken düzenli ortamların ise bizleri beklentilere uyma, daha güvenli davranma olasılığını arttırdığı bulunmuş. Şimdi bu demek değil ki dağınık olun biraz. Aman diyeyim. Çünkü John ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği çalışmalarında görüyoruz ki dağınıklığımız artmaya başladığında, yani çevremizdeki dikkat çeken alakasız uyaranların artması, beynimizin dikkat seçimi ve aktif bastırma işlevlerini zorladığı için kendimize ekstra bilişsel bir yük oluşturuyoruz. Aslında buradan çıkartılması gereken sonuç, dağınıklık bizler için bir noktaya kadar sorun teşkil etmiyor. Bir noktadan sonra böyle işlerin renginin değişme sebebi o bizim bilişsel becerilerimiz. Dağınıklığımız bu becerilerimizi etkileyecek düzeyde olmazsa ve biz de ev ve iş ortamındaki dağınıkları temizlemeye başlarsak, Stephanie ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada gördüğümüz üzere bilgiye odaklanma, işleme yeteneğinin daha iyi olmasına ve üretkenliğin artmasına yardımcı oluyor. Aslında uzun lafın kısası, dağınık olmanın bizleri iyi veya kötü bir insan yapması gibi bir durum söz konusu değil. Dağınık olmamanın iyi tarafları olduğu gibi birazcık dağınık olmanın da olumlu tarafları var aslında. Sanırım bu herkese göre değişiyor. Bizlerin birer bir denge noktası var. Ve böyle ipin ucunu birazcık kaçırırsak işte o zaman bir şeyler değişmeye başlıyor hayatımızda. Bu noktada aslında bizlerin kendimizi iyi tanıması lazım. Böyle ipin ucunu kaçacağını hissettiğimiz an bir şeyler böyle yolunda gitmediğinde, çevremizden bazı dönütler almaya başladığımızda sanırım bir şeyler yapmanın vakti geliyor artık. Ve bu durumun neden oluştuğunu anlamak çok önemli. Biz neden böyle bir durumla karşı karşıyayız? İlk olarak bence burayı anlamalıyız. Bir keresinde yakın bir arkadaşım hayatında bazı şeyler yolunda gitmeyen ortak bir arkadaşımızı ziyarete gittiğinde ve onun o dağınık odasını gördükten sonra bana şöyle demişti. Umarım onun kafasının içi de böyle dağınık değildir. Yani dağınık olduğumuz için mi kaygılı ve stressiz? Kaygılı ve stresli olduğumuz için mi dağınız? Bu aslında biraz böyle yumurta mı civcivden, civciv mi yumurtadan çıkmış sorusu gibi bir şey. Ama bir diğer yandan da artık böyle ufaktan bir şeylere başlamanın vakti geldiğinin sinyali. Peki nereden başlamalıyız? Aslında bu sorunun cevabını biliyoruz. Yıllar önce aldık. Bize bu soru her sabah soruldu. Yatağını topladın mı sen?